Herkese selam. Böyle taş gibi yoğurt mayalamak ister misiniz? Milyonlarca kez izlenen yoğurt mayalama tarifimi tekrar veriyorum. Eğer yaptığınız yoğurtlarınız evinizde sulanıyorsa, ekşiyorsa, bir türlü yoğurt yapmayı tutturamıyorsanız benim bu tarifimi çok dikkatli bir şekilde izleyin. Videoyu atlamadan baştan sona kadar iyice dinleyin ve uygulayın. Böyle artık taş gibi yoğurt evinizde de yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi düşmüyor bile. Bu yoğurdu yaptığınız zaman da çok lezzetli ve kıvamına da hem siz hem de aile bireyleriniz de bayılacak. Hemen kıvamını gösteriyorum. Daha sonra tarife başlıyoruz. Şöyle canlı canlı bismillah. Şöyle. Bakın. Hey maşallah. Bakın. Bunu sütlaç zannedenler de var. Çok yorumlarda görüyordum, okuyordum bunu. Böyle peynir, böyle sert bir peynir zannedenler de var. Ama kıvamını görüyorsunuz. Aldığım yeri de gösteriyorum. Bakın sulanma asla yok. Ekşime de yok. Tadı da mükemmel. Bismillah. Harika. Bayılacaksınız, bayılacaksınız. Video başlamadan önce de hemen bir saniyenizi ayırıp şu yukarıdan beni ücretsiz bir şekilde takip edin. Böyle pratik, ölçülü, denenmiş tariflerimi kaçırmayın. Yeni tariflerimi de ilksiz izleyin. Hazırsanız hadi başlayalım. Yoğurdu mayalarken sütümün bir kısmı da artmıştı. Böyle seramik bardağa koydum. O bile tutmuş arkadaşlar. Artık bu tarifi denemeyenler düşünsün bundan sonra. Daha ne yapabilirim? Sizlere Türkiye'nin en kolay taş gibi yoğurt tarifini veriyorum. İlk aşamamız 3 ile 5 litre arasında çiğ inek sütü ya da günlük sütü tencereme alıyorum. Taşmasın diye bir de tahta kaşık koyuyorum. Orta ateşte sütümü fokurdayana kadar kaynatıyorum. Sütümüz fokur fokur kaynıyor. Şimdi ocağımın altını en kısık ateşe aldım. Kısık ateşte kepçeyle böyle alttan havalandırarak 10 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Buradaki amaç şu: sütün içerisinde eğer olan su miktarı varsa buhar yöntemiyle gitmesini sağlamak ve taş gibi de bir yoğurt elde etmek. 10 dakika kısık ateşte bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra da sütümüzün ılık hale gelmesini bekleyeceğim. Şimdi yoğurdu mayalama zamanına geldik. Eski yöntemle parmağınızı sütün içerisine koyun. 9'a kadar sayın. 9'dan sonra parmağınızı yakmaya başlarsa ideal mayalama zamanı budur. Yani ılık hale gelmiştir sütümüz artık. Eğer dereceniz varsa da 45 derece ölçerseniz 45 derecede de mayalayabilirsiniz. 3 litre sütü 3 yemek kaşığı yoğurtla mayalayacağım ben. Bu yoğurt daha önce yapmış olduğum ev yoğurdudur. Yine taş gibi olmuştu, kalıp gibi olmuştu. Onu kullanacağım. Ama sizin daha önce yaptığınız ev yoğurdunuz böyle sulu olduysa, güzel olmadıysa, beğenmediyseniz onu kullanmayın bence. Güzel taş gibi bir yoğurt elde edin önce. Marketten tava yoğurtları var. Marketteki tava yoğurdu ile mayalayın. Zaten Google'a yazdığınız zaman birçok çeşidi karşınıza çıkıyor. Kalıp gibi oluyor gerçekten. Önce onunla mayalarsınız. Daha sonra da ev yoğurdunuzdan ayırıp diğer yoğurtlarda kullanırsınız. Yoğurdumun daha çabuk mayalanması için bir küp şeker atacağım içerisine. Yoğurt mayasında şeker aktive edecektir. Daha hızlı mayalanır. Yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuz da yoğurdun ekşimesini önleyecektir. Ilık olan sütten de mayalayacağım kaseye alacağım şimdi. Şimdi burada çırpıcı kullanın. Çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Karıştırıyorum. Mayamı da sütün içerisine koyuyorum. Yine çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Mayanın süte iyice karışmasını istiyorum. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Şimdi ben güveçlerde mayalayacağım.
taş gibi bir yoğurt elde etmek istiyorsanız güveç mutlaka bence kullanın. Gerçekten yoğurtlarınız taş gibi olacak. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir zaten. Bir de şöyle cam bardaklarım var. Cam bardaklarda da mayalayacağım. Bunu da dolduruyorum. Güveçlerim ve bardaklarım artık hazır. Yoğurtlarımı fırına koydum. Fırınımı da 100 derecede 10 dakika ısıttım ve şimdi kapattım. 8 saat boyunca kapalı fırında mayalanmasını bekleyeceğim. Buzdolabında da ağzı açık bir şekilde 8 saat boyunca dinlendirdim. Yoğurtlarımı 8 saat boyunca da buzdolabında ağzı açık bir şekilde dinlendirdim. Bu arada sütüm fazla geldiği için bir tanesini de böyle seramik bardağa koydum. O bile tutmuş arkadaşlar, artık ne diyeyim yani. Bu tarifi uygulamayanlar düşünsün bundan sonra. Eğer bir türlü evinizde yoğurt tutturamıyorsanız kesinlikle Serkan şefinizin bu yoğurt tarifini deneyin. Pişman olmayacağınıza da emin olun. Bakın, güveçte yaptığım yoğurdum düşmüyor da. Bu da cam bardakta yaptığım yoğurdum. Harika oldular. Şöyle güveçtekini zaten başta göstermiştim. Bir de bardaktaki nasıl olmuş, mutlaka çoğunuz bunu merak edecektir bence. Bir de bunu göstereyim. Bu arada bu da düşmüyor arkadaşlar yani. Bismillah. Hey maşallah arkadaşlar. Bakın. Daha ne olsun. Sünmeyen, uzamayan, taş gibi, kalıp gibi yoğurt yapmak istiyorsanız mutlaka tarifimi de deneyin. Lütfen buraya kadar geldiyseniz bir saniyenizi ayırıp yukarıdan beni takip etmeyi de unutmayın. Takip etmek zaten ücretsiz. Bu tarifi deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Kaşığımı da şöyle kenara alayım. Videolarımda da birçok pratik ev yemeklerini ve değişik tariflerimi ölçüleriyle beraber görebilirsiniz. Bütün tariflerim de denenmiştir arkadaşlar. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.